soyu tükenmiş bir ikonu tekrar hayata döndürmek, kulağa tam bir bilim kurgu filmi gibi geliyor, değil mi? Peki bu gerçekten mümkün olabilir mi? Gelin bu inanılmaz ihtimalin derinliklerine birlikte dalalım. Karşınızda Thylacine ya da bizim bildiğimiz adıyla Tasmanya kaplanı, aslında kendisi bir kaplan değil, bir keseli ve hikayesi gerçekten çok trajik. Bir zamanlar Avustralya'nın en büyük etçil keselisiydi ama Avrupalı yerleşimciler onu bir zararlı olarak görüp acımasızca avladı. Son bilinen birey 1936'da bir hayvanat bahçesinde ölünce de hikayesi hepimiz için dokunaklı bir anıya dönüştü. Ve işte bütün bu konunun kalbindeki soru da tam olarak bu. Bir türü birebir diriltmek mümkün mü? Yoksa elimizdeki teknolojiyle sadece ona çok benzeyen, işlevsel olarak yakın yeni bir canlı mı yaratmış oluruz? Bu soru bizi hem bilimsel hem de felsefi bir yol ayrımına getiriyor. Bu sorunun cevabını bulmak için olayın en temeline inmemiz lazım, yani moleküler seviyeye. Çünkü asıl sır genetik kodun ta kendisinde yatıyor. Şimdi bu süreci anlamak için DNA ve RNA arasındaki farkı bir oturtalım. Şöyle düşünün, DNA bir binanın eksiksiz mimari planıdır, her hücrede aynıdır ve çok kararlıdır. RNA ise şantiyedeki ustabaşı gibidir. O plana bakıp işçilere şimdi şu duvarı örün, şimdi şu pencereyi takın diyen anlık talimatlardır. Bu yüzden de vücudun farklı dokularında, mesela kasta veya deride farklı RNA talimatları bulunur. Ve işte bu durum projenin önündeki en büyük duvardı. Elimizde plan, yani DNA vardı ama talimatlar, yani RNA yoktu. Çünkü RNA, DNA'ya göre çok daha narin, çok daha dayanıksız, zamanla paramparça oluyor. Bu yüzden de soyu tükenmiş bir hayvandan RNA bulma fikri, yani tamamen bilim kurguydu. Ta ki çok yakın bir zamana kadar. Ve işte tam bu noktada her şeyi baştan aşağı değiştiren o bilimsel gelişme yaşanıyor. Hikayemizde adeta bir dönüm noktası. Bütün bu devrimin anahtarı Stockholm'deki bir müzede duran 130 yıllık kupkuru bir Thylacine örneğiydi. Bakın, inanması güç ama gerçek. Bilim insanları oda sıcaklığında saklanan bu örnekten RNA'yı, yani o kayıp talimatları çıkarmayı başardılar. Üzerindeki o eski müze etiketleri bile bu yolculuğun ne kadar gerçek olduğunu hissettiriyor. Bu keşif, paleotranskriptomik diye yepyeni, acayip heyecan verici bir alanın kapılarını sonuna kadar açtı. Bu gerçekten de tarihi bir an. Düşünün, artık elimizde sadece binanın planı yok, aynı zamanda o planın bir zamanlar nasıl hayata geçirildiğine dair talimatlar da var. Peki, bu kayıp talimatlar bize neler fısıldadı? Aslında çok şey. Mesela incelenen kas ve deri dokularında tam olarak hangi genlerin aktif olduğunu öğrendik. Bu, DNA'nın tek başına asla gösteremeyeceği biyolojik bir sır. Hatta o dönemki RNA virüslerinin izlerini bile buldular. Bu adeta zamanda geriye gidip o canlının biyolojisine bir anlığına tanıklık etmek gibi bir şey. Peki bu buluş ne kadar büyük bir fark yarattı? Hani diyoruz ya devrim diye, işte şu rakam her şeyi anlatıyor. 325. Bu Thylacine'in bilinen gen düzenleyicilerinin, yani mikroRNA'larının yeni sayısı. Bakın, bu çalışma yapılmadan önce sadece 62 tanesini biliyorduk. Yani bilgimiz bir anda 5'e katlandı. Bu devasa bir sıçrama. Tamam, harika. Artık elimizde hem plan var hem de talimatlar. Peki bu genetik haritayı alıp yaşayan, nefes alan bir hayvana nasıl dönüştüreceğiz? İşte şimdi işin en karmaşık kısmı başlıyor. Plan, kulağa geldiği kadar iddialı. İlk adım, en yakın yaşayan akrabası olan fare büyüklüğündeki Dennard adlı bir kesçelinin DNA'siyle başlamak. Sonra CRISPR gibi teknolojiler kullanılarak bu DNA, Thylacine'in DNA'sine benzeyecek şekilde binlerce kez düzenlenecek. Son olarak da bu düzenlenmiş hücreden bir embriyo yaratılıp bir taşıyıcı anneye yerleştirilecek. Ama durun bir dakika, bu heyecanı biraz frenlemek lazım. Çünkü bu yol haritasının önünde gerçekten de dağ gibi engeller var. Gelişim için gereken tüm genetik veriler hala eksik. Binlerce genetik düzenleme yaparken hata yapma riski çok yüksek. Keselilerin üreme biyolojisi çok farklı ve kendine has zorluklar barındırıyor. Ve belki de en can alıcı soru, bir avcının içgüdülerini, o doğuştan gelen davranışlarını ona nasıl öğreteceksiniz? Hadi diyelim ki bütün bu bilimsel zorlukları bir şekilde aştık, başardık ve bir Thylacine yarattık. Unutmayın, bu savaşın sadece yarısı kazanılmış demek. Asıl büyük sınav onu vahşi doğaya geri döndürdüğümüzde başlayacak. Bir Thylacine'i bugünün doğasına salmak bir sürü karmaşık soruyu da beraberinde getiriyor. Mesela günümüzdeki av-avcı dengesini nasıl etkiler?
Ya da modern çiftlik hayvanlarıyla bir çatışma yaşanır mı? Yeterince yaşama alanı kaldı mı? Ve belki de en önemlisi modern hastalıklara ve mikroplara karşı savunmasız mı olur? Bu sorular cevaplanmadan bir geri salım düşünülemez bile. Şimdiye kadar hep nasıl yapabiliriz diye sorduk. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Gelin şimdi de yapmalı mıyız sorusuna, yani işin etik boyutuna bakalım. Buradaki en büyük etik tartışmalardan biri kaynaklarla ilgili. Yani bu tür projelere harcanan o devasa paralar, o inanılmaz insan gücü. Acaba şu an gözümüzün önünde yok olmakta olan binlerce türü kurtarmak için kullanılsa daha mı doğru olurdu? Bu hepimizin düşünmesi gereken çok ciddi bir soru. Bir de işin hayvan refahı boyutu var ki bunu asla görmezden gelemeyiz. Bu sonuçta deneysel bir süreç, başarısız denemeler, kaybedilen embriyolar ve hem taşıyıcı anne hem de doğacak canlı için bilinmeyen sağlık riskleri. Bütün bunlar bu işin etik yükünü daha da ağırlaştırıyor. Peki, tüm bu analizimizi bir sonuca bağlarken sormamız gereken belki de en temel soru şu: bu projede başarı dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Gerçek başarı nedir? İşte bu alıntı aslında her şeyi mükemmel özetliyor. Amaç yaşayan bir müze eseri yaratmak değil. Amaç ekolojik bir onarım sağlamak. Yani sadece bir taylas aynı yaratmakla iş bitmiyor. O canlının sağlıklı olması, üreyebilmesi ve en önemlisi ekosistemdeki o eski görevini tekrar üstlenebilmesi gerekiyor. Yani şunu netleştirelim. Bilim insanlarının gerçekçi hedefi mükemmel bir kopya, yani bir klon yaratmak değil. Asıl amaç ekosistemde orijinali gibi davranabilecek, onun işlevsel bir eşdeğeri olan bir hayvan ortaya çıkarmak. Belki genetik olarak %100 aynı olmayacak ama ekolojik olarak aynı rolü oynayabilecek bir canlı. Sonuç olarak bu antik RNA'nın bulunması dev bir adım, evet. Ama bu bize aynı zamanda bu işin kısa bir koşu değil, upuzun bir maraton olduğunu gösterdi. Ve artık asıl soru yapabilir miyiz olmaktan çıkıp yapmalı mıyız sorusuna dönüştü. Bilim bize geçmişi yeniden yazma gücü vaat ediyor olabilir ama biz bu gücü kullanacak bilgeliğe sahip miyiz? İşte orası hala büyük bir soru işareti.